Merhaba Dünya, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda eski Türk desenlerinden esinlenerek yapmış olduğum bu güzel modelin yapımını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Halen kanalıma abone değilseniz abone olarak, beğenerek, yorum yaparak destek olursanız ayrıca çok mutlu olur, sevinirim arkadaşlarım. Evet, yeni tasarladım arkadaşlarım. Bu modelimizi de tığ işinden halı kaydırmazın üzerine iğne ile yaparak bu şekilde bir çalışma elde ettim. Paspaslardan seccadelere, halılara, kilimlere, yolluklara varana kadar dilediğiniz her türlü işi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu şekilde kalın olan halı kaydırmazımız var. Şöyle göstereyim. Banyo paspası olarak da geçiyor arkadaşlarım. Tabii ki de iğne işi olduğu için iğnelerimiz var. Ve bu çalışmayı yaparken, tasarlarken arkadaşlarım şu şekilde kalın Alize'nin Superlana Maxi isimli iplerini kullandım. Dilediğiniz her türlü ipi kullanabilirsiniz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım kalın ip kullanırlarsa daha rahat ederler. Ama iğne işini bilen arkadaşlarım ince ipleri kalınlaştırarak bu şekilde bir çalışma yapabilirler arkadaşlarım. Evet, modelimiz biraz zor gibi gözüküyor ama inanın çok kolay. Ben sayılarını sizlere vereceğim ve üstü aynı şekilde devam ediyor. Yapımı zaten olarak çok kolay arkadaşlar. Atlatacağız, yani sarma işlemi yapar gibi bir işlem yapacağız. Şimdi hiç bilmeyen arkadaşlarım için şöyle biraz yavaştan başlayalım. Öncelikle bakın şu tığım iğnemi geçiriyorum. İlk delikten 20 şeklinde arkadaşlarım devam ediyor. Yani 20 tane şöyle yakından göstereyim. 20 tane turuncu, 20 tane krem, 20 tane turuncu, 20 tane krem şeklinde devam ediyor. Ve bakın bu önce yaptığımız şunları yaptıktan sonra diğer beyaz kısımları, krem kısımları kendiliğinden ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani onun için biraz daha böyle kolay bir çalışma. Şimdi tuttum bunu şu şekilde aldım ve alttan bakın şöyle tutuyorum. Bu çıkma falan olmuyor arkadaşlarım, içiniz rahat olsun. Ve her birinden bir tane şu şekilde alarak arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Şimdi bakın birinciyi yapmış oldum. Bu şekilde 20 tane ilerliyorum. Alttan da bu arada bakın şu ipimi şu şekilde geçirerek alta tutunduruyorum arkadaşlarım onu. Düğüm atabilirsiniz ama o da çok güzel olmuyor. Evet, bu şekilde 20 tane yapalım. Yirminciye geldim arkadaşlar. 19 tane şu anda var. Bu da sonuncu yerim olacak. Buradan arkadaşlarım 4 tane geri gidiyorum. Şöyle bakın. İğnemi bu alt kısmına aldım ve 4 tanesinin üzerine şöyle geçiyorum. 1 2 3 4. Evet, bunu da çektim. 20.yi de yapmış oluyorum şu anda. Bu şekilde. Ve şimdi buradan devam ediyorum. Şu sırayı yapıyoruz. İkinci sırada yine arkadaşlarım bu 20 hiç değişmiyor. Sürekli 20 ilerleyeceğiz. Bunu da aynı şekilde bu tarafa doğru 20 tane ilerliyorum.
Sadece 4 tanesini bakın üzerine yaptım. Şimdi geri kalan 16 taneyi ise bu tarafa doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ikinci sırada şimdi 20 tane bu tarafa doğru ilerledim. Şimdi geri dönüp üçüncü sırayı yapacağım arkadaşlar. Bakın bu arada ipim de burada duruyor. Buradan 12 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13.'den giriş yapıyorum. Şu şekilde. İpi alttan bu şekilde çekebilirsiniz. Bakın şöyle çekin. Burada kalıyor. Biraz sonra yani veya daha sonra diğerlerini yaparken bunu da arada yok edebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi ya da koparıp tekrar başlayabilirsiniz. O biraz benim zoruma gidiyor. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Şimdi buradan yine bu tarafa doğru arkadaşlarım 20 tane yine ilerliyorum. 20-20 gidiyoruz arkadaşlarım hepsinde. Şöyle yine aynı şekilde 20 bu tarafa 12 tane kaydırma yaparak devam etmiş oluyoruz. Bakın şurayı yapıyoruz. Üçüncü sıramız. Şöyle biraz gevşek de yapın, daha güzel duruyor arkadaşlarım. Şimdi üçüncü sırayı da bu şekilde yaptık. Dördüncü sıraya geldiğimizde yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dokuzuncudan alttan ipimi getiriyorum. Çıkartıyorum şu şekilde. Ve 20 tane bu tarafa doğru sola doğru gidiyorum arkadaşlar. Şimdi 5. sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle 20.yi yapalım. 5. sırada 4 tane bu taraftan şöyle alıyoruz. Sayıp 5.'den çıkartıyorum. 2, 4, şurası 5. yerim. 5. yerden çıkarttım. Ve yine 20 tane olarak bu tarafa doğru geliyorum. Arkadaşlarım bu 20 hiç değişmiyor. Buralarda, kenarlarda değişiyor sadece. O ne kadar gelirse o kadar yapıyoruz kenar kısımlarını. Şimdi bir üst sırayı da bakın şöyle 5. sıramız 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 aynı boyda, aynı şeyde, hiçbir kaydırma yapmadan bu şekilde 2 sıra şeklinde yapıyoruz arkadaşlarım, 5 ve 6'yı. Yani buradan 20 tane şimdi devam edeceğim. Aynı şekilde üstünden herhangi bir kaydırma yapmadan 20 tane daha yapacağım. Evet, ikinci iki sıra bu şekilde yaptıktan sonra, yani 5. ve 6. sıramızı bu şekilde yaptıktan sonra hemen üst kısmına geçiyorum. Yine üst kısmında bakın şu altta yaptığımızın aynısını yukarıya yapacağız. Dolayısıyla hemen bakın şu hizadan da yapabilirsiniz. Şuradan 1, 2, 3, 4. Dördüncü delikten giriş yaptım. Bakın bununla aynı hizaya geliyor. Buradan çıkartıyorum. Ve bu tarafa doğru 20 tane yine ilerliyorum.
Evet arkadaşlarım, 20 tane buraya da tamamladım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8. sıramız. Bunun karşılığına gelen yerden, buradan bakın ipim altta zaten, hemen şuradan çıkartıyorum. Yani buraya 8 tane önce yapıp daha sonra, yani 8 tane bu tarafa doğru geliyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 aşağıdakiyle aynı hizaya gelmiş oluyor arkadaşlar. 8. sıramız 3. sıramız gibi düşünün. O şekilde devam ediyor. Şimdi buradan da 20 tane ilerleyelim. Alttan getirmiş olduğum ipi bakın buraya bu şekilde bağlamaya da çalışıyorum, bağlıyorum ve kötü gözükmesin alt kısmı da diye. Şimdi şöyle çekelim. Altta bakın, hemen şöyle üzerinden şey yaparak, atlatarak yaparsanız, şu şekilde ucunu da çıkartırsanız o arkada bakın böyle gözükür. Evet, burayı da tamamladım, bu sırayı da. Şimdi yine 8 tane sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. İğnem altta, hemen şu şekilde giriş yapıyorum. 8.'nin üzerinden ve buradan yine 20 tane bu tarafa doğru devam ediyorum. Bunun hizasına gelmiş olacak arkadaşlar, 20 tane yaptıktan sonra. Şimdi son sıramıza geldik arkadaşlar. Bakın ipim burada. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Şöyle hemen alttan giriş yaptım. Çıkarttım. Ve buralardan şöyle atlatarak, çünkü bunun son 4'üne kadar geleceğiz. Şöyle 1-2 tane atlattık bakın alttan. Ve çekiyorum yavaşça yine. Bakın şöyle, böyle fazla da belli olmuyor. Hem bu kaydırmaz yerini de tutmuş oluyor. Şimdi bu son 4'e geliyorum. Şöyle ilk sıraya geri döndük arkadaşlar. 10. sıramız 1. sıramızın tekrarı gibi bir şey oluyor. Yani buradan 20 tane bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Evet, bakın son 10. sıramız. Bu artık bir tanesini tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi şunları kısaca size anlatmak istiyorum. Şöyle hemen bu ipimi arkadan birkaç tane geçirdikten sonra kesiyorum ve bitiriyorum. Bir diğerini, aradaki boşlukları daha sonra yaparsınız arkadaşlarım. O kalsın. Buradan 20 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane saydım. Daha sonra bu ipimi buradan takıp şöyle 20 tane ilerliyorum. Yani daha büyük olacağı için 20 tane ilerliyoruz. Ve bu şekilde yanına hemen hangi rengi kullanacaksak, böyle yan yana, onu yapmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde bitiriyoruz. Daha sonra ise bu aralardaki boşlukları, yani şu krem yerleri geçiyoruz arkadaşlar. Yani ben öyle geçtim, öyle yaptım. Onun için o şekilde anlatıyorum size de. Şimdi bir üst, yani bunu da tamamladıktan sonra bakın burayı bitirmiş oluyoruz. Yani 1. model yerimizi tamamlamış oluyoruz 10 sırada. 10 sıradan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu 10 sırayı tamamladım.
Bu iplerde yani beyaz olan yerlerimi yaptım. Krem olan yerlerimi yaptım. Daha sonra bunun üzerine, buradaki ilk modelimizin üzerine bu defa krem geldi gördüğünüz gibi. Bu kremi de aynı burada yaptığımız, yani bu kiremit rengini, turuncuyu yaptığımız gibi bu beyazı yapıyoruz. Bakın burada 10. sıra burası. 10. sıradan hemen ilk başta nasıl bu iple başladıysak bu renkle, burada da krem rengi ile başlayıp onunla devam edip önce onu bitirip daha sonra yanındaki devam edenleri bitirip ondan sonra içini ise bu kiremit rengiyle doldurduk arkadaşlar. Yani modelimiz bu şekilde devam ediyor. 10-10-10 şeklinde bu tarafa doğru sıra 10 sıra arkadaşlar. Aralarda ise 20-20-20 bu şekilde yerlerimiz var. Ve burada ilk yerde 4 tanesinin üzerinden giriş yapıp 4 tanesini sadece burada alıyoruz ikinci sırada. Bu sırada 8 tanesini alarak devam ediyoruz. Bu sırada 12 tanesini alarak devam ediyoruz. Yani böyle anlattığım gibi, az önce anlattığım gibi devam ederek şu modeli ortaya çıkartıyoruz. İlk ana yerimiz bu. Yani bu şekilde yaparsanız çok kolay bir yapıma sahip olduğunu göreceksiniz arkadaşlarım. Şimdi kamera karşısında, kameranın hemen önünde böyle yaparken biraz zorlanıyor gibi görünebilirim. Öyle de yazmıştı bir arkadaşım. Ama şimdi burada kısıtlı bir alanda çalışma yapmaya çalıştığımız için bu şekilde aksaklıklarmış gibi görebilirsiniz. İnanın otururken böyle hemen yapı veriyorsunuz. Kolay bir çalışma olduğunu siz de yaparken göreceksiniz arkadaşlar. Evet, başkaca bir de kenar kısmı var arkadaşlar. Kenarına da dilediğiniz her türde yapabilirsiniz ama ben bunu sarma işlemi yaptım. Şurada ipim zaten takılıydı 20.'ye. Hemen şöyle bakın. Aldım, sardım. Dilediğiniz renkte, dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama bir kilim olduğu için ve içine de uygun olsun diye ben bu şekilde yaptım arkadaşlarım, bu kısmını da. Evet, bakın böyle gayet kolay bir şekilde iğne ile hemen yaptım. Ve bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Örgü Ve Dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Şimdiden destekleyen arkadaşlarıma çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki yepyeni tasarımlarla buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.